Merhabalar, hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün SETE Tech Talks'ta tekrardan beraberiz. Malumları olduğu üzere SETE Talks'un ikinci programında da yine teknoloji dünyasına hep beraber gezintiye çıkacağız. Ben doçent doktor Erman Akıllı. Ben de Gloria Şkurti Özdemir. Erman Hoca da söylediği gibi SETA Tech Talks ikinci bölümünde hoş geldiniz. İlk bölümde birkaç hafta önce uzay teknolojilerini ve Türkiye'nin uzay çalışmaları ele aldıktan sonra bu kez bir adım daha ileriye taşıyıp teknolojinin daha gündelik hayatımızda ve topluma olan etkilerinde odaklanmaya planlıyoruz. Bugün tabii çok kıymetli misafirimiz var. Birazdan kendisine geçeceğiz. Ama bugünkü programımızın temel konusu teknolojinin hayatımıza artık gündelik hayatımıza olan etkisi ve gündelik hayatımızın bir parçası olan sosyal medyadan YouTube'a, internet teknolojilerine bugünkü programın konusu bu olacak. Evet ve aynı zamanda da unutmayın lütfen bu yolculuklarda da sizin sesinizi de duymak istiyoruz. O yüzden de bir sorunuz varsa hemen bizim tüm kanallarımızda yorumları yapabilirsiniz. Biz de Hakkı Bey'e soruları iletmiş oluruz. Onun da fikirleri bizim için tabii çok değerli oluyor. Bir an önce de konumumuzu tanıtalım. Tabii ki çok gerek yok bence ama Yine de belki ekranların başına yeni gelen insanlar olabilir. Biz yine bu usulen Hakkı Bey'i tanıtmış olalım. Öncelikle üstadım çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bugünkü programda Estağfurullah. bize beraber olduğunuz için. Estağfurullah. Ne demek? Ben çok mutlu oldum. Sizleri dijital bir ortamda gördüğüme de çok sevindim. Bizleri izleyen, vakit ayıran herkese de ben çok teşekkür ederim. Sizlerle bir araya gelmek çok uzun zamandır istiyordum. Nasip bugüneymiş. Sorularınızı merak ediyorum. Cevaplamak için de elimden geleni yapmaya hazırım. Çok çok teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Kısaca Hakkı Alkan kimdir? Ondan bahsedelim. Hakkı Alkan 1980 yılında Ankara'da doğdu. 2003'te Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu. Profesyonel iş hayatına Çip Magazin isimli teknoloji dergisinde editörlük yaparak başladı. 2005 yılında hepimizin malumunuz olduğu üzere Shift.net web sitesini kurdu. Burada 5 yıl çalıştıktan sonra yine PC Magazin dergisinde 1 yıl boyunca yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Sonrasında kariyerine kurucusu oldu. Shift.net'e devam ederek 2005'ten yani 2000'lerin ortasından bugüne hem ulusal hem de uluslararası alanda dijital içerikler üretmeye devam ediyor. Üstadım çok da vakit kaybetmeden zamanı iyi kullanmak adına yavaş yavaş sorulara başlamak istiyoruz. Tabii aslında tevafuk biz malumunuz üzere aslında programımızı daha önce bir tarih için niyetlenmiştik ama bazı şeylerden işte sizin programınızın yoğunluğundan bugüne kısmet oldu programı yapmak. Aslında bugün de tarihi bir gün değil mi? Siz de daha iyi bilirsiniz. Yani Türkiye'de ilk defa cep telefonunun kullanıldığı, cep telefonuna ilk konuşma yapıldığı 30 yıl öncesinde yapılmıştı. 23 Şubat 1994 tarihinde ilk telefon konuşması yapılmıştı. İşte dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı arasında. Yani internetin de Türkiye'ye 93 yılında geldiğini düşünecek olursak aslında 90'ların başı Türkiye'ye internetin gelmesi ama hani 2000'li yıllar herhalde işte bu son kullanıcı deriz ya işte üniversite kütüphanelerinden evlere hayatlarımıza yavaş yavaş girmesi herhalde 2000'lerle başlayan bir süreç olduğunu söylesek yanlış olmayacaktır. Şimdi genç dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de olabilir. Onlar için garip gelebilir belki ama teknoloji içerisinde doğduklarında. Ama bizler işte interneti böyle ilk defa görüp deneyimleyip işte etkilenen insanlar olarak hakikaten ilginç bir süreçti 2000'ler. Ve bu bağlamda da sadece internet teknolojilerinin işte ulaşımının kolaylaşmasıyla beraber YouTube diye bir mecra da ortaya çıktı. Ve ilk aslında oluştuğunda siz de biliyorsunuz belki en genel anlamda işte video kliplerin olduğu, müziklerin olduğu bir platformda. Ama bugün işte ekmek yapmaktan bir tamirata kadar her şeyi bulabildiğimiz, araştırabildiğimiz bir mecraya dönüştü. Siz de çok kıymetli içerikler üretiyorsunuz dijital anlamda. Bu bağlamda düşünecek olursak yani 2000'lerden bugüne ciddi anlamda hem dünya bir dijital dönüşüm yaşadı ve Türkiye'de bu dijital dönüşümün kendi payına düşen şekilde yaşamış oldu ki sizin de işte az önce de bahsettiğim 2005 yılında Shift.net bir teknoloji
platformunu inşa etmeniz ve peşi sıra bunu YouTube alanına da taşımanız ciddi anlamda bu dönüşümde bir paydaşı olduğunuzu düşünmekteyiz Gloria Hanım'la beraber. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu dönüşümde Shift Reddit'in ne kadar etkisi oldu? Türkiye o günden bugüne nasıl bir dönüşüm yaşadı? Böylelikle ilk soruyla bir konuşmayı açmış olalım. Yo, çok güzel bir yerden girdiniz. Niye? Çünkü geçmişte olan biteni analiz edip şu andaki değişimi fark edersek hepimizin faydasına olur. Çünkü hani bugün söylemiş olduğunuz gibi Türkiye'de ilk kez bir cep telefonu üzerinden iletişim kurulan günün yıl dönümü, ama beraberinde inanılmaz bir değişimin de yaşandığı acayip bir dönemin başlangıcı. Burada yapay zekadan bahsediyorum. Şimdi önce sizin sorduğunuz konuyu cevaplayayım. Hakikaten o zaman internete erişebilmek başlı başına bir avantajdı. Yani ben Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir lise olan Yerköy Lisesi, Şehit Sedat Nezi Özok Lisesi mezunuyum. Bizim lisemizde herhangi bir bilgisayar laboratuvarı ya da geçtim bilgisayar laboratuvarı, internete erişmek bile mümkün değil. O nedenle ben ilk kez internette nerede tanıştım? Üniversitede tanıştım. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım. Ve oradaki internet de öyle çok, nasıl desem, herkesin kendi bilgisayarının olduğu, istediğin zaman kullanabileceğin çok yüksek hızlı bir internet değil. Yani toplamda 12 tane bilgisayar var. Girdiğiniz zaman, o zamanlar Hotmail vardı, daha Gmail piyasada yoktu. Hotmail'dan e-mail alıyorsunuz ve e-mail adresinizi, şifrenizi girdikten sonra yaklaşık bir 10-15 dakika geçmesi lazım ki oradaki internet barı çubuğu böyle dolsun. Sonrasında da internete girebilirim. Şimdi o zamanlar böyleydi. Dediğiniz gibi 2000'li yılların başında tüketiciye, yani son kullanıcıya internet abonelikleri verilmeye başlandı. Tabii 2010 yıllarına doğru bir 3G maceramız başladı. Sonrasında 4.5G ile biz devam ediyoruz. Şimdi burada dönüşüm eyvallah çok güzel. Ben kendi avantajlarıma bakıyorum. Şimdi Shift.net bizim şu anda 2 milyon abonemizin olduğu ve yaklaşık 1 milyar video izlenmeyi de geride bıraktığımız bir platform. Şimdi buradaki platformun en büyük avantajı erken başlamakta. Biz bu erken başladığımız işe internete erişerek bir avantaj elde etmiştik. Şimdi bizi izleyenlerin kafasında şöyle bir şey olsun bence. Yani bizim elde ettiğimiz avantaj onlar için ne ifade ediyor? Yani eskileri 3 kişi geldiler, eskilerden bahsediyorlar diyebilirler. Arkadaşlar şu anda inanılmaz bir dönüşüm var. Bu dönüşümün adı yapay zeka. Lütfen altını çizerek lütfen bu alanda mutlaka gündelik işlerinizi yapmaya çalışın. Yani yaptığınız işleri yapay zeka ile yapmaya çalışın. Bu zamanı gerçekten sizin bana anlattığınız o 2000'li yılların başına çok benzetiyorum. İnternette, o zaman da bizde şöyle bir şey vardı. Yaptığınız işi internete taşıyın. Dijitalleşin. Dijitalleşen rekabette bir adım öne geçiyordu. Şimdi aynı ricayı şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar lütfen yapay zekayı kullanın. Çünkü yapay zekayı kullanan rekabette bir adım öne geçiyor. Böyle bir durum olduğu için gerçekten dikkat etmemiz ve çok çok çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Erman Bey. Çok teşekkür ederim. Ben biraz da konuya Shift.net'e dönmek istiyorum. Çok böyle ilgimi çeken bir konu çünkü gençleri böyle Türkiye'de gençlerin arasında böyle bir bilgi açlığı çok fazla görüyorum. Özellikle teknoloji konusunda ve Shift.net bu konusunda böyle biraz o boşluğu dolduruyor gibi düşünüyorum açıkçası. Biz de bazen Erman Hoca'yla şey üzerinde konuşuyoruz. Türkiye'nin teknolojik diplomasisi üzerinde. Türkiye bunu yani siyasi bir araç olarak nasıl kullanabilir diye konuşuyorduk. Sonra bir baktık Shift.net'in de ofisi Azerbaycan'da açılacakmış. Yeni bir ofis açılacakmış. Ve tam aslında bizim kafamızdaki o teknolojik diplomasinin bir parçası oluyor bizim için bu. Bu yüzden de benim aslında kafamda şöyle bir soru geldi. Bunu daha başka ülkelerde açmaya bir planınız var mı? Daha böyle araç şeklinde de Türkiye içinde de bir araç şeklinde gelebilecek bir projeniz var mı bununla ilgili? Gloria çok teşekkür ederim. Bizim için de çok sıcak bir konu. Yani bu kadar yakın takipte olman bizi çok gururlandırdı. Şimdi bizim yurt dışında bir ofisimiz var. Bu ofis Amerika'da.
San Francisco'da Sunnyvale'de bir ofisimiz var. Burada İngilizce içerikler paylaşılıyor. Sebebi de oradaki ofisimizin işte yaklaşık birkaç kilometre ilerisinde Google ofisi var. Birkaç kilometre ilerisinde Apple ofisi var. Birkaç kilometre ötede de Meta'nın ofisi var. Şimdi bunu niye yaptık? Biz yıllar önce bunu kurduk. Dedik ki teknolojinin yayıldığı alan orası olduğu için teknolojinin kaynağına yakın duralım ve biz o içerikleri ilk kez paylaşan yer olalım. Bunu da yabancı dillerde dünyadaki bütün insanlara anlatalım. Şimdi biz bunu başardık mı? Evet, binlerce kişi İngilizce içeriklerimizi şu anda izliyor. Ama geldiğimiz nokta çok enteresan. Mesela diğer ofisimizi Azerbaycan'a açmayı düşünüyoruz. Bir diğer ofisimizi işte hub noktası olarak adlandırdığımız bazı yerler var. İşte onlardan bir tanesi Londra, bir diğeri Berlin, bir diğeri Amsterdam, bir diğeri Doha, bir diğeri Riyad. Kuzey Afrika'da yine bir ofisimizin olması gibi planlarımız var. Ve Türk Cumhuriyetlerinde. Şimdi burada hedef şu. Önceden teknolojiye yakın olduğumuz yerler bizim için önemliydi ama şu anda ben bu toplantıya nereden katılıyorum? Antalya'dan katılıyorum. Niye ben buradayım? Çünkü burada bir siber güvenlik kümelenmesi var. Ne oluyor burada? Türkiye'deki teknoloji şirketleri bir araya geliyorlar. İnanılmaz bir vizyonla bir araya geliyorlar. Bu vizyonun çatısı Milli Teknoloji Hamlesi. Milli Teknoloji Hamlesi şemsiyesi altında inanılmaz oluşumlar var. Biz bu kelimeleri ilk duyurmaya başladığımızda Gloria böyle dalga geçen oldu. İşte goy goy yapan oldu. Ama şu anda mesela geçtiğimiz hafta Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir ürünü olan yani binlerce ürünü var. O binlerce üründen sadece bir tanesi olan Kaan uçtu ve artık tamam bu dalga geçilecek bir konu değil. Evet. Bu goy goy yapılacak bir konu değil. Bu çok önemli. Şimdi geldiğimiz noktada biz teknolojiyi de üreten, aynı zamanda geliştiren, geliştirmekle de kalmayıp yüksek teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna geldiğimiz için bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Artık bunu farklı ofislerde bunu bir katma değer olarak ne yapabiliriz sorusunu cevaplamak adına biz bu ofisleri açıyoruz. Neden? Girişimcilik önemli. Sadece yetişmiş insan kaynağı önceden ne için uğraşıyorduk? Türkiye'deki yetişmiş insan kaynağı yurt dışına gitmesin ya da yurt dışına giden insanlar geri dönsün. Bence konu evet şu an konu enteresan bir yere doğru geldi. Mesela baktığınız zaman savunma sanayi şirketlerimiz başta olmak üzere üretim merkezlerini hem Türkiye içerisinde hem de dünyanın genelinde oluşturmaya başladılar. Bu ne anlama geliyor? Dünyadaki farklı milletlerdeki akıllı insanlar da Milli Teknoloji Hamlesi'ne hizmet edecek konuma geliyor. Yurt dışındaki açılımı biz medya olarak bunu sağlayalım. Bu vizyonun bir parçası olarak oralarda yer alalım. Bu çalışmaların bir ürünü diyebilirim Gloria. Tabii çok haklısın. Şöyle bir şey eklemek istiyordum. Biz birkaç ay önce SETA olarak Milli Teknoloji Hamlesi projesini yapmıştık mesela. Ve senin de dediğin gibi böyle insanlar böyle şaka gibi ilk başta düşünüyorlardı. Öğrencileri daha çok sormuştuk. Ne düşünüyorsunuz Milli Teknoloji Hamlesi ile ilgili? Açıkçası şöyle bir şey gördüm. Çok heyecanlılardı. Yani ilk birkaç zaman önce biz inanmıyorduk böyle bir şey yapacağımızı. Ama artık biz de inanmaya başladık dedikleri görünce dedim ki bunun da bir psikolojik boyutu çok yüksek oluyor Milli Teknoloji Hamlenin politikasının genel olarak. O yüzden de sizin de burada katkınız çok büyük olduğunu da düşünüyorum. Teşekkür ederiz bu arada böyle bir katkınız için. Estağfurullah. Benim bir katkım olduysa ne mutlu bize. Bizimki sadece olan biteni duyurmak, anlatmak. Asıl katkı sahibi olanlar mühendislerimiz ve tabii ki bu mühendislere bu vizyonu ortaya koyan bir irade. Sayın Cumhurbaşkanı Kesinlikle. Başta olmak üzere onun liderliğindeki kadrolar gerçekten takdire şayan. O nedenle onları tebrik ederim. Bizim yaptığımız bir şey yok. Doğrudur. Söz Milli Teknoloji Hamlesi'ne gelmişken hakikaten Türkiye birçok alanda özellikle kritik teknoloji alanında çok önemli adımlar atmaya başladı. Aslında bu ivmelenen bir sürecin sonucu. Yani siz de geçen gün ilk astronotumuzla yani iftihar duyduğumuz hamlelerden bir tanesi Türkiye adına uzay çalışmalarının başlaması. Onunla çekimler yaptığınız Sayın Alper Gezer Avcı'yla az önce vurguladığınız
Erman hocam o nedenle biz ertelemek zorunda kaldık. Gloria Evet. başta söylemişti. Şimdi ben biraz mahcubiyet Normalde insanlar mahcup olur değil mi? Planladığımız tarihte yapamadık çünkü hakkı yoğundu vesaire. O arada hakkının küçülüp şu kadar kalması lazım ekranda mahcubiyetten dolayı. Ama hakkı orada gülüyordu. Sebebini söylüyorum. SETA ile beraber bu yayını zamanında yapamamamızın sebebi, bana bir gün öncesinden bir telefon geldi. Dediler ki yarın çok önemli bir röportaj var. Yapmak ister misin? Ben dedim ki yani yoğunum. Ajanda biraz yoğun ama nedir dedim. Dediler ki Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile bir röportaj yapabilirsin. Ne? Tabii ki isterim. Sonra Gloria'dan, Erman hocamdan talepte bulunduk. Dedik ki acaba erteleyebilir miyiz? Sağ olun. Siz de bize izin verdiniz. O nedenle erteledik. Ya Gloria, mesela konuştuğumuz konuların güzelliğine bakar mısın ya? Kaan uçuyor. Yüksek teknoloji ihracatından bahsediyoruz. İşte ben Antalya'dayım. Astronotumuzdan konuş. Siber güvenlik kümelenmesinden bahsediyoruz. Ya içerideki konular inanılmaz. Hatta bir kısmına dediler ki bu kısım basına kapalı. Yani ben de o aşamada şu anda canlı yayına katılıyorum ve inanılmaz işler konuşuluyor. Şu kapalı kapılar arkasında. Savunma Sanayi Başkanımız içeride. Aselsan Genel Müdürümüz içeride. Havelsan Genel Müdürümüz var. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız var. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili var. Ya bu var ya, bu nasıl biliyor musun? Bu gezegenlerin hani işte 300 yılda bir araya gelir hani dedikleri bir olay bu. Ya bu benim için Kesinlikle. gerçekten muhteşem bir oluşum. Heyecanım hiç bitmiyor ya. Yani ben işte 80 doğumluyum. Yaklaşık 19 yıldır Shift Elite Net'e içerik üretiyorum. İşte bir teknolojiyi görünce ben böyle şaşırıyorum. Çünkü söyledim ya yayının başında, ben Yozgat'ın Yerköy Lisesi'nden mezun oldum. Bizim lisede bilgisayar yoktu. Tabii ki ben teknoloji görünce şaşıracağım. O nedenle şaşırdığım konular şu anda o efektleri ben yaptım. Evet, Nasıl hemen oldu? de efekte. Teşekkür ederim. Kim yaptıysa süper oldu. O nedenle şu anda konuşulan konular da inanılmaz güzel. Çok gururluyuz, yani mutluyuz. Ama şöyle bir şey de belki noktalamamız gerekiyor, söylememiz gerekiyor. 20 sene içerisinde bunlar hepsi oldu. Az önce ne dedik? Böyle 20 sene önce ilk telefon, ilk internet Türkiye'nin tanıtımı oldu ve bu 20 sene içerisinde bu değişimler gerçekten çok büyük bir değişim. Onu da söyleyebiliriz. Yani lider olan ülkeler teknoloji aslında konusunda gelişmeler mesela. şu anda yaşadıklarımız. Tabii biz Türkiye mesela bu pozisyonda rekabet etmeye başlıyor. Lider uzun zamandır böyle 30 sene, 40 sene, 50 sene lider olan ülkelerle rekabet etmiş oluyoruz bu şekilde. Tabii haklısın. Mesela içeride bu etkinlik bittikten sonra ben Aselsan Genel Müdürü sevgili Ahmet Bey'i yakalamaya çalışacağım. Sebebi şu, geçtiğimiz gün yine çok enteresan bir şey oldu. Nedir o? Bizim Akıncı SİHA'mız var. Baykar tarafından yapılan. Şimdi bu SİHA'da artık görüntü işleme ünitesi Aselsan'ın ürettiği bir sistem kullanıldı. Daha önceden biz bunu işte Kanadalı şirketten alıyormuşuz. Kanadalı şirket işte bunu istediğimiz yerde kullanırsın, kullanamaz. Böyle bir şey engel koymuş. Şu anda biz Aselsan'ın ürettiği sistemlerle inanılmaz başarılı bir atış yapıldı. Denizin üzerinde hareket eden bir noktaya Akıncı tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen, yazılımı, donanımı bize ait olan bir görüntü işleme ünitesiyle atış yapıldı ve başardık. Yani bunu konuşacağım şimdi birazdan. Bu etkinlik bittikten sonra oraya gideceğim. Müthiş bir şey bu. Yani, kesinlikle. Kesinlikle yani Gloria Hanım'a da katılıyorum. Hakikaten 20 yıl öncesinde işte 90'ların başında çocuk olan biri olarak yani anca belki filmlerde dahi göremiyorduk çünkü insanlar bu tarz şeyleri tahayyül edemiyorlardı. Ama çok şükür geçtiğimiz 20 yıl içerisinde nice başarılar, nice gelişmeler Türkiye'de oldu. İşte şimdi ona da değinmek istiyorum. Milli arabanın, TOG'un üretilmesi, Kaan'ımızın ilk milli savaş uçağımızın artık yurdumuzun, ülkemizin göklerini koruyacak olması, benzer şekilde uzay çalışmalar, bir Türk astronotun bir Anadolu'dan bir insanın uzaya çıkması, yani bunlar hakikaten yani bazen hani olur ya kelimeler yetmez. Tam o noktadayız yani mutluluğumuzu ifade etmek için.
Siz de tanıtımında bulunmuştunuz. Benzer şekilde yapay zekadan bahsettiniz. Şimdi Havelsan'ımız da bir yapay zeka modülü üzerine çalışıyor. Evet, Sizin tanıtınız mesela Main. Benzer şekilde işte uzay çalışmalarında vurgu yaptık. Peki doğru. gelecek hani şimdi genç arkadaşlarımıza da daha da yüreklendirmek ve güzel müjdeler Hı hı. vermek adına siz nasıl öngörüyorsunuz? Yani bu ivmelenen teknoloji hamlesinin işte milli teknoloji hamlesi Glorya'nın da vurgusunu yaptı. Biz bununla ilgili çeşitli çalıştaylar da yapmıştık SETA bünyesinde. Peki bundan sonraki adımlardan ne beklemeliyiz? Sizin Çok beklentiniz güzel bir öngörünüz. soru. Mesela Havelsan yapay zeka dedik. Yine bu hemen yan odada Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar beyefendi de var. Onunla da yine kısa bir sohbet etme imkanı bulduk. Şimdi genç arkadaşlar olarak ben onlara bir öneride bulunmak istiyorum. Neden? Acayip işler oluyor. Önceden biz sadece dünyanın doğu yakasını ve batı yakasını takip ediyorduk. Shift Late son 15 yılını böyle sürdürdü. Hem Amerika'da Silikon Vadisi'nden hem de Çin'den geliştirilen teknolojileri anlattık. Çin dediğimiz lokasyondan gelen bilgiler son 5-10 yılda fazlalaşmaya başlamıştı. Hem doğudan hem batıdan paylaştık. Şimdi geldiğimiz noktada teknolojiyi biz de hem de yüksek teknolojiyi üretip ihracat yaptığımız için artık Türkiye'den de aktarıyoruz. Şimdi burada söylemek istediğim konu şu. Biz bu teknoloji kaynaklarını takip ederken teknolojiyi üreten şirketlerin temsilcilerinin ne dediklerine çok yakından bakıyoruz. Bakın 2 gün önce çok enteresan şeyler oldu. Onlardan bir tanesi dünyanın en hızlı değerinin yükselen şirketlerinden bir tanesi. Hatta rekor kırıldı zannediyorum dün. Nvidia borsa Nvidia, tarihinde, evet. evet borsa tarihinde bir günde en hızlı değerlemesi artan şirket oldu. Yani böyle bir değerleme yok. Yanlış hatırlamıyorsam 76 milyar dolar sadece bir günde. Belki bu 3 haneli de olabilir ama milyarlarca dolardan bahsediyorum yani. Borsa tarihinde bir ilk. Nvidia'nın CEO'su önemli bir etkinliğe katıldı. Nvidia'nın CEO'su dedi ki o yapay zeka platformlarının çalıştırıldığı yazılım ve donanımları şu anda üreten şirketten bahsediyoruz. Bir çip üreticisinden bahsediyoruz. Yazılım geliştirmek zorunda kalmayabiliriz dedi gelecekte. Yani bu çok enteresan bir konu. Yazılım geliştirmek zorunda kalmayabiliriz. Yani gidişat burada. Aslında bunu şuna benzetebiliriz. Mesela ben üniversiteye girdiğimde Pascal diye programlama dersi vardı. Ben dedim ki kim almak ister? Ben el kaldırdım. Ben istiyorum. Niye? Programlamayı çok merak ediyorum. Ya deli gibi Pascal çalıştım. Pascal'la bankamatik programı yazdım. Mesela işte bir ekran geliyor. Ya hala komutları bile aklımda bak. Uses, CRT diye başladınız. Allah'ım böyle eskilere gittik. Şimdi o kodları yapıyorsun. Sayfa sayfa kod yazıyorsun. Ne ürettik biliyor musun? Hesap makinesi. Yani bir hesap makinesi ya ama öyle sayfa sayfa kod yazıyorsun. İşlemciyi de hatırlıyorum bak o zaman. Intel'in 386 DX işlemcisi. Şimdi ondan sonra işte nesne yönelimli programlama diye bir şey çıktı. Yani biz bir butonu, yani buton ne demek? Bir mouse kürsörü, işaretçi üzerine geldiğinde rengi değişiyor. Tıkladığında da bir operasyonu başlatıyor. Şimdi bunun kodu birkaç sayfadan oluşuyordu biz Pascal'la yazarken. Sonra Object Oriented programlama geldi, nesne yönelimi. Hazır, görsel, butonu çekiyorsun, tıklayınca da diyorsun bu olsun. Ya biz var ya dedik ki bu ne ya? Biz o zaman dedik kod yazıyorduk. Şimdi o yalan oldu falan. Bak şimdi yapay zekanın geldiği ve programlamaya olan etkisi de bunun 100 katı. Yani şimdi ne oluyor? Yazılımcılar kral, yazılımcılar paşa şu anda. Niye? Çok talep var, tamam mı? Acayip talep var. Şimdi o arkadaşların var ya böyle düşünmesi lazım. Neden? Aynen bizim o Pascal kodları yazarken, nesne yönelimli programlamaya geçerken Pascal'cıların çok eski kafa, hantal ve gereksiz kalması gibi şu andaki yazılımcı arkadaşlar da yapay zeka ile böyle bir yıkıma uğrayabilir. Ama şunu unutmasınlar, yani ben yazılımcılar bitti geçmiş olsun kendilerine iş arasına falan demiyorum. Sakın böyle anlaşılmasın. Analitik düşünce yapısına sahip, iletişimi kuvvetli. Bu kişiler gelecekte hem kendi kariyerlerine hem de hizmet ettikleri ülkeye, vatana yön verebilecek insanlar olacak. O nedenle
yapay zekayı altını çizerek tekrar kullanın diyorum. Bakın bu kullanın demek, yani bizi şu anda izleyenler herkes programcı değil. Yani bizi bir ev hanımı da izleyebilir, bizi bir yönetici de izleyebilir, muhasebeci de izleyebilir. Hepsi yapay zekayı günlük hayatında kullanmalı. Nasıl kullanmalı? Yani mesela işte ya ne bileyim markette alışveriş yapacak. Yani bana işte markette alışveriş yaparken işte bir liste hazırla. Günlük işte şunları yiyorum. Çocuklarım var. Enteresan bir liste hazırlayabiliyor mesela yapay zeka. Yani ben şöyle beslenmeyi düşünüyorum. Biraz daha böyle bitkisel ürünler tüketmeyi düşünüyorum. Biraz kaloriye dikkat edeceğim diyor ve marketten sana bir alışveriş listesi yapıyor. Mesela bunu kullanmamız lazım. Bu bize başka kapılar açacak. Gündelik hayatta kullanıyoruz. Ya da işte kod yazan bir arkadaşımız diyebilir ki mesela şu sıralar çok popüler olan ne diyelim? Yani bir kendi alanımla alakalı ürün kıyaslama yapmak istiyorum. A ürünü mü, B ürünü mü? Bu ürünleri kıyaslayıp şu tabloda bana bilgileri veren bir web sitesinin kodlarını yaz. Anında yazıp verebiliyor. Normalde bizim bunu bir yazılım hizmetinden almamız epey uzun sürüyordu. Herkes bu yapay zekayı lütfen kullansın. Sunumlarınızda kullanın, görsel üretin, metin hazırlayın. Bir e-posta yazarken kendinizin yazdığı e-postayı bir de yapay zekanın yazdığı e-postayla kıyaslayın. Çünkü artık böyle körlük noktasına geliyoruz. Ya inanılmaz katkılar var. Ben o nedenle bunu rica ediyorum. Çok da uzattım, kusura bakmayın. Buyurun. Yok, şimdi aslında herkesin sorduğu bir soruyu sorabilirdim. Tehlikeler nedir? Ama o konulara girersek çok uzayacak diye düşünüyorum. Bir de senin bakışını da biliyorum. Daha çok olumlu tarafını baktığın için ben de senin gibi aynı fikirdeyim. Olumlu tarafı daha çok bakmamız gerektiğini düşünüyorum teknolojilerin. Hep negatif tarafı bakılıyor genelde ve öyle olunca dışarıda kalmaya çalışıyorlar ama Bu dışarıda odanın kalınca daha yanındakiler, Gloria, hepsi öyle mi? buradakiler de tam tersini yapıyorlar. Yani sen ben işin pozitif tarafındayız. Bu duvarın arkasındaki toplantı yapan uzmanlar da işin negatif tarafıyla karşılaşırsak, yani karşıda bir yapay zeka var. Ama o güvenlik söz konusu olunca, Evet. askeri konuda da söz konusu olunca ister istemez onu düşünmek zorunda kalıyorlar diye tahmin ediyorum. Ben çok az vaktimiz de kaldı. Çok kısa bir soru sormak istiyorum ben sana. Türkiye'nin teknoloji ekosistemiyle ilgili. Şimdi biliyorum bunun ekosisteminin bir parçasısın. Sürekli startupları de desteklediğini de görmüştüm. Peki sen bu Türkiye'deki ekosistemi nasıl değerlendiriyorsun kısaca? Bir de böyle eğer söyleyebilirsen en çok beğendiğinin bir proje var mı? Böyle en çok keyif veren bir projen var mı bu son zamanlarda elinde? Pickup Seve proje, seve. pickup Yani çok projesi bir spoiler olmayacaksa. Yo, seve seve. Şöyle, ben melek yatırımcı lisansı aldım Gloria. Bu melek yatırımcı lisansından sonra yatırım yapmaya da başladım. Şu anda yatırım yaptığım yaklaşık 5 tane girişim var. O nedenle bu süreci bir yatırımcı olarak da değerlendiriyorum. Aynı zamanda aynen. yatırımların haberini yapan bir içerik üreticisi olarak da değerlendiriyorum. Bir de tüm dünyayı gezmiş dolaşmış bir influencer olarak da bu gözle de değerlendiriyorum. Bunlar güzel bir karma oluyor. Çorba olmuyor. Güzel bir karma oluyor. Niye öyle Çok olduğunu değerli söyleyeyim. oluyor. Sebebi şu. Şimdi ülkemizin en büyük avantajı genç nüfus. Çok genç nüfusumuz var. Ve bu genç arkadaşlarımızın düşünce yapısı artık genetik mi tam bilemiyorum. Yani dünyada ama bazı ülkeler var böyle. Mesela bu analitik düşünce yapısına çok hakim olan. Mesela Türkiye onlardan bir tanesi. Mesela Hindistan'dan da çok iyi yazılımcılar çıkıyor. Rusya'dan da çok iyi yazılımlar çıkıyor. Hani bu ülkeler artık nasıl bir genetik yapıya sahip bilmiyorum. Şanslıyız. Çok analitik düşünebiliyoruz ve hızlı çözüm üretebiliyoruz. Bu bizim proje yönetimlerimize de yansıyor. Artıları var, eksileri var. Onu başka bir zaman konuşuruz. Şimdi benim burada en büyük gördüğüm fırsat şu. Bizim geleceğimizi girişimcilik belirleyecek. Neden? Şimdi bir Selçuk Bayraktar örneği var. Bakıyorsunuz 2005 yılında elinde bir maket uçak var. Diyor ki bana destek verirseniz diyor biz diyor belli bir süre içerisinde dünyanın bir numarası oluruz. Orada gülümseyen var, inanan var. Acaba doğru mu diyor diyen var. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bizim girişimleri desteklememiz lazım. Bunun için bazı kurumlarımız var. Bu kurumlar çok iyi çalışıyor. Onlardan bir tanesi KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altında.
Bir diğer önemli konu zaten bu işi dünyada yapan önemli girişimlerin Türkiye'ye gelmesi var. Orada da yatırım ofisi, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olan yatırım ofisi çok iyi çalışıyor. Ve bununla beraber TÜBİTAK bu konuda oldukça önemli hizmetleri var. Bizim yapmamız gereken şu: girişimciliği okullarımızın müfredatına mutlaka sokmamız lazım. Bu bir. İkincisi, girişimcilerin başladığı yolculukta ihtiyaç duyduğu bazı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi eğitim, bir diğeri insan kaynağı, bir diğeri finansmana erişim ve bir diğeri de bu arkadaşlarımızı küreselleştirmek. Şimdi bu yolculuğa hizmet eden çok farklı açılardan yaklaşan çok dağınık bir yapı var. Bence bunu çözmemiz lazım. Mesela örnek de vereyim ben. Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldım, MÜSİAD. Baktım aynı amaca hizmet eden bir yapı kurmuşlar. Geçiyorum, Bilişim Vadisi'ni ziyaret ediyorum. KOSGEB bünyesinde onlar da bir yapı kurmuşlar. Başka oluşumlarımız var. TÜSİAD'ın böyle bir oluşumu var. Sonrasında özel şirketler var. Mesela senin sorduğun soruya da cevap olarak vermiş olayım. Ben bu amaca hizmet etmesi için Coworking Space, ortak çalışma alanı şirketi kurdum. O şu anda 3 tane şubeye ulaştı. Burada girişimlere ev sahibi yapıyoruz. Bence bu dağınık yapının bir vizyon çerçevesinde toplanması lazım. Bizim bu gücümüzü birleştirmemiz lazım. Mesela San Francisco'da Y Combinator diye bir platform var. Bütün girişimciler ben Y Combinator'a dahil olayım diye inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar. İçerisinde Türkler de var. Bence biz Y Combinator'ın daha iyisini oluşturmak için gerekli finansmana, gerekli insan kaynağına sahibiz. Ben bu konuda yakında güzel haberler alacağımızı düşünüyorum. O zaman şemsiye altında getirecek kurum ya da organizasyon özelden gelmesi gerekiyor diyorsun. Yani devletin bir kurumu olarak görmüyorsun. Mesela bir bakanlık, sadece teknoloji bakanlığı diyelim ya da bilmiyorum bakanlığın altında bir şey de olabilir. Hibrit bir yapı var Gloria. Şöyle hibrit bir yapı var. Örnek olarak yine Milli Teknoloji Hamlesi'ne örnek vereyim. Şimdi burada yani Antalya'daki etkinlikte Savunma Sanayi Başkanlığı bir kurum. Şimdi bu kurum özel şirketlerimizi bir araya getiriyor. Yani şu anda startuplar var, Havelsan var, Aselsan var, Savunma Sanayi Başkanlığı var, Dijital Dönüşüm Ofisi var. Yani bu hibrit bir yapı, karma bir yapı. Hem resmi kurumlar hem özel. Aynı milli teknoloji hamlesinde gerçekleştirdiğimiz başarıyı milli girişimcilik hamlesi gibi bir vizyonla devreye almamız lazım. O girişimcilere finansal kaynak, o girişimcilere ofis, o girişimcilere malzeme. Bunu yapan, bak yapılmıyor demiyorum, şikayet etmiyorum. Sadece çok dağınık yapılar var. Dağınık oldu. E3 Vakfı da bunu yapıyor. İrem Hanım içeride. Başka kurumlar da yapıyor, dernekler de yapıyor, KOSGEB de yapıyor, Bilişim Vadisi de yapıyor, üniversiteler yapıyor. Ama bunların bir vizyon tabii zaman kaybı, finansman kaybı oluyor hepsi dağınık olduğu zamanda. Evet. Mesela Yani o yüzden de birleşmesi. Evet. Benim önerim bu. Teşekkür ederim. Almadık. Hangi projeden en çok keyif alıyordunuz? CoSpace olarak mı yoksa? Evet. Coworking Space. Onu söyleyebilirim. Niye? Coworking Space. Evet. Ortak çalışma alanı. Bir yapı kurduk. Dedik ki sen evde çalışmayı artık çok verimli bulmayan çok sayıda insan var Gloria. Onlar dışarıda çalışıyorlar. Bir kafeye gidiyorlar. Orada işte hem gürültülü oluyor, internet çok iyi olmuyor. Diyoruz ki sen günde 2 kahve fiyatına gel bizde sınırsız kahve iç. Orada çalış, şirketini burada kur. İstersen kargolarına biz bakalım. Sonra senin şirketin, senin startup'ın bir kişi olabilirsin, bir ekip olabilirsin. Sana istersen ofis tahsis edebiliriz. Biz senin bu yapının büyümesi için arkandayız. Yani medya gücümüz zaten var. Ama onun dışında neye ihtiyacı var? Onu öğrendim. Finansmana ihtiyacı var. İnsan kaynağına ihtiyacı var. As a service dediğimiz hizmet olarak alacağı bazı ihtiyaçları var. Yani hukuk, muhasebe, pazarlama, bunlar önemli hizmetler. Onları öğrendim. Bunlar beni çok heyecanlandırdı Gloria. Ve ben şimdi bu girişimlere nasıl destek olabilirim diye gerçekten çok uğraşıyorum. Fırsat gördüklerime yatırım yapıyorum. Hatta çok büyük miktarlı yani pay olarak çok büyük yatırım hisse almıyorum. Sebebi de onların bu özgünlüğünü kaybetmemeleri, onları destekliyorum. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor şu anda. Sizi de bir gün bekliyoruz Erman Hocam, Gloria sizi bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Sağ olun.
Evet, Gloria Hanım, ekleyeceğiniz bir şey? Son bir sorumuz vardı Hakkı için. O da şimdi biz burada daha çok gençlere ulaşmak istiyoruz. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin yolunuzda olmak isteyenler gençlerimiz olabilir. Böyle kısaca böyle bir iki cümleyle onlara ne söylemek istersiniz? Ben çok hızlı bir şekilde, süremizi de aştığımız için çok hızlı bir şekilde bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Genç arkadaşlar şu anda geleceğin hakkında plan ve tasarımla meşguller. Yani nasıl bir geleceğe ben sahip olacağım sorusunun cevabını arıyorlar. Bunu ararlarken de bazen kaygılanabilirler. Ben bu kaygıları tamamen yok etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ihtiyaç duyduğunuz kaynaklar mümkün. Yani benim yıllar önce bir bilgisayarım olsaydı çok iyi şeyler yapardım diyebildiğim bir ortam şu anda yok. İstediğiniz zaman size bilgisayar, internet, mentörlük bunlar verilebiliyor ve bunların sayısı o kadar fazla ki sadece bu seçenekleri tercih edebileceğiniz bir manevi ortam, daha doğrusu motivasyon. Bunu yakalamak gerekiyor. Bunun önündeki en büyük engel şimdi bizim öğretilerimiz var. İşte bundan 1500 yıl önce çok güzel bir öğreti. Günü 3'e bölün. İşte 8 saat çalışın, 8 saat uyuyun, 8 saatte kendinize zaman ayırın. Şimdi biz bu 8 saatlik çalışmayı çok iyi tasarlamamız lazım. Genç arkadaşlar özellikle. Çünkü sosyal medyaya, şu an bir sosyal medya içerik üretiyoruz. Ve bunun farkındayım. Sosyal medya kıymetli ama genç arkadaşların bu platformlara ayırdığı zaman konusunda kendisine birazcık kısıtlama getirmesi gerekiyor. Ne yapacaklarına karar verebilmeleri kolay. En zoru ne biliyor musunuz? Ne yapmayacaklarına karar vermeleri. O nedenle bu 8 saatlik süreyi tasarlarken bazı konuları çıkartmaları lazım. Mesela ben haftada bir gün teknoloji detoksu yapıyorum. Onlar da Evet, onu gördüm, müthiş bir şey. onlara, genç arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Bakın bilgiye erişim kolay. Kaynaklara erişim kolay, imkanlara erişim kolay. Sadece buna bir motivasyona ihtiyacınız var. Bu motivasyonu sağlamak için sizi uyaran bazı mesaj kaynaklarından uzaklaşın. Sosyal medya güzeldir. Sosyal medyada iyi bir liste yaparsınız, onları takip edersiniz, içerikleri alırsınız. Ama sosyal medya bir teknolojik platform olmanın dışında ekonomik de bir platform olduğu için sizi bir sürü mesaj yağmuruna tutar. Onlardan uzaklaşmak size ciddi anlamda zaman kazandırır. O nedenle bir detoks ya da neler yapılmayacak bunların cevabını vermek çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim Hakkı. Teknoloji konu olunca o kadar çok konuşacağımız şeyler var ki ama vaktimiz de yok. Senin de zaten vaktin yok. Bizimle burada bugün olduğun için çok teşekkür ederim. İnşallah en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür Çok ediyoruz teşekkür üstadım. ederim. Kıymet bıraktınız. Erman Hocam estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Gloria çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Yüzler gülüyor Biz de. maşallah. Çok sevindim. Sağ Bize olun. zaman ayıran herkese de çok teşekkür ederim. Bu içeriği beğenirlerse, sosyal medya hesaplarından paylaşırlarsa çok mutlu oluruz. Yorumlarını da onları yine çok merak ediyoruz. Yayın bittikten sonra şimdi o yorumları da merak ediyorum. Neler söyleniyor. Aslında evet biraz soru gelmiş, biz onları unuttuk. Ama vaktimiz olmadığı için çok özür dilerek sorulara inşallah başka bir seferde onlara Hakkı Bey ilerleyen haftalarda bir daha davet ettiğimizde. Olur seve seve. Her zaman. Her zaman. O zaman belki yapay zeka konuşuruz üstadım. Olur. Takipçilerimizden de şu an bize soru soranlardan da özür dilerim. Onların sorularını cevaplamak için ben mutlaka yeniden bir araya gelirim. Çok teşekkür İnşallah. ederim. Çok sağ olun. İyi Biz çalışmalar. teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi günler.